Herkese merhaba. Yepyeni bir projemizde daha birlikteyiz. Gördüğünüz gibi bugün farklı bir çalışma yapacağız. Çerçeve, odamızı oluşturacağız. Odamızın temelini oluşturacağız. Bu şekilde kartonlar kestim. Zemine de uygulayabilirsiniz. Etrafına çerçeve olarak da uygulayabilirsiniz. Böyle bir plaka parçam vardı elimde. Bunu ben arka duvar olarak kullanacağım. Ve tutkal var. Beyaz tutkal, çiçek tutkalı. Bununla kestiğim kartonları üst üste koyup yapıştıracağım. Bu hem daha sağlam olmasını sağlıyor, daha sıkı tutmasını sağlıyor. Hem de daha kalınlaştırıyoruz. Zemin olacağı için beton görüntüsü gibi olsun istiyorum ben. O yüzden üst üste koydum. Ve hepimizin evinde çok fazla karton var ve hem bunu geri dönüşüm olarak değerlendirmiş oluyoruz. Hem de çok güzel bir çalışma çıkıyor ortaya. Aynı boyda kestiğim bambu zeminde bu genişlik benim yapacağım çalışma için yeterli olduğu için bu genişlikte kestim. Siz kendi yapacağınız çalışmaya göre biraz daha geniş ya da biraz daha dar yapabilirsiniz. Ben bunu minyatür bir oda olarak tasarlayacağım. İşte üzerine ya oturma odası tasarlayacağım, koltuğunu vesaire koyacağım. Küçük bir masa koyacağım. Onlar için bu genişlik bana yeterli, benim için yeterli. O yüzden bu genişlikte kestim. Birkaç kat kalınlığını da yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben birkaç kat kullanmayı tercih ettim. Birazcık kalın yapacağım. Diğer parçaları zeminde kullanmayı düşünmüyorum. Onları da kestim, hazırlayayım, beklesin diye kestim aslında. Onlar kafanızı karıştırmasın çünkü tutkalın iyice kurumasını istiyorum. Hepsini tek seferde yapıp onları da bir kenara koyup bir başka projemde kullanmak üzere hazır olması için kestim, ayarladım. Bu şekilde zemin döşememizi tutkallayarak, kartonlarımızı üst üste koyarak yapmaya devam ediyoruz. Sizi sıkmamak adına hızlandırdım diğer kısımları ve burada da gördüğünüz gibi ürünüm hazır, kurudu. En üst katmana da bir peçete tutkalla yine yapıştırdım. O kısmı çekmeyi atlamışım. Sadece tutkal sürüp peçete yapıştırıyorsunuz. Tek kat bir peçete yapıştırmanız yeterli olacaktır. Hem boyayı daha güzel homojen bir şekilde dağıtıyor, daha güzel tutmasını sağlıyor. Hem o kartonun yapay görüntüsü biraz daha ortadan gitmiş oluyor. Doku da veriyor. Gerçi çok dokuya ihtiyacımız yok burada. Bunun üzerine parke döşemesi yapacağız. Parkeyi nasıl yaptığımı göstermek için çektim bu videoyu zaten. Bu şekilde sıcak silikonla duvar olarak kullanacağımız panelimize yaptığımız zeminimizi yapıştırıyoruz. Sıcak silikon birçok şeyde çok etkili bir çözüm. Çok da çabuk kuruduğu için çok avantaj sunuyor. Küçük detaylarda çalışamıyorsunuz taşma yaptığı için. Evet, bu şekilde zeminimiz hazır. İsterseniz siz etrafını da aynı kalınlıkta dönerek böyle bir çerçeve yapabilirsiniz. Ama ben çok bir derinlik katmak istemedim bunda. Biraz daha ince çıtalar kullandım. Birazdan göreceksiniz. Evet, işte bu çıtaları kullandım. Bu şekilde bunları daha sonra boyayacağım tabii, şimdi tam bir kontrol ediyorum. Yani duvar panosu gibi düşünün. Hani tam bir oda ve duvar panosu arasında bir şey. Siz daha kalın kullanabilirsiniz etrafını. Bu şekilde en üst düzine, zeminimizin en üst kısmına yine beyaz tutkalımızı her yerine sürüp daha önceden kestiğim yine küçük çıtalardan bu çay karıştırma çubuklarını kullanabilirsiniz. Daha kalın çıtalar var, biliyorsunuz her yerde, bütün marketlerde satılır, çöp şişler var. Çok farklı kalınlıklarda çıtalar var. Ben inceleri kullandım. Bunlar balık sırtı olarak da döşenebilir. Ben şimdiki bu çalışmamda bu şekilde uygulamayı tercih ettim. Burada uzunluklarını, yani parkelerin uzunluğunu birazcık uzun kestim. Siz biraz daha kısaltabilirsiniz de, daha da uzatabilirsiniz. Hepsi burada sizin hani beğeninize kalmış. Nasıl görüntüden daha çok hoşlandığınızla alakalı bir durum. Hepsini aynı boyda kestikten sonra ilk sırayı böyle en baştan sona kadar bu şekilde
her yerini tutkalladım. Ayrı ayrı uğraşmak istemedim. Hani tutkal sür onu yapıştır, tutkal sür onu yapıştırdan ziyade bu şekilde biraz daha pratik oluyor. Tabii bütün çubukları da kestiğim için yapıştırdığım tutkal sürdüğüm yerlere direkt yapıştırarak devam ediyorum. Şimdi ikinci sıraya geçince bakın bu şekilde iki çizginin ortasından başlıyorum. Çünkü biliyorsunuz parkelerde bir böyle kilit kısımları var ve hepsi aynı hizada değiller. Yani hani döşemede bu şekilde ve oldukça şık görünüyor. Onu yakalıyoruz burada. Bu şekilde bütün çubuklarımızı tek tek uygulayacağız. Birazcık sabır isteyen bir iş. İnsanı birazcık oyalıyor bu kısımlar ama çok keyifli. Yani hani gerçekten sanki bir evi baştan sona yapıyorsunuz hissi veriyor bu çalışmalar. Ben çok keyif alıyorum bunları yaparken. O yüzden zaten minyatür işi biraz da sabır işi. Eğer sabrınız varsa yapabiliyorsunuz. Aksi halde bu çok zor. Yani hani bunu yapamazsınız. Ciddi anlamda sabır gerektiren bir iş. Bu şekilde tek tek uygulamaya devam ediyorum. Sanırım izlerken çok da sabra gerek yok. Hızlandırmam iyi oldu diye düşünüyorum. Evet, burada yanlardan çıkan parçaları, bu çıtılar zaten çok ince olduğu için bu şekilde makas yardımıyla kesiyorum. Merak etmeyin, tutkal daha taze, dökülenler olabilir. Siz kuruduktan sonra da kesebilirsiniz ama benim işte burada birazcık aceleci davranıyorum. Mesela ortada düşen bir tane var. Çok önemli değil. Onu tekrar araya yapıştıracağım sonra. İyice kurumasını da bekleyebilirdim ama işte evet böyle durumlarda nedense sabredemiyorum. Çok da önemli değil. Burada çıkan parçaları muntazam bir şekilde kesmeye çalıştım ve evet gördüğünüz gibi kenardan çıkanları da yapıştırdım tekrar. Böyle harcımız var. Ara derz dolgusunu yapıyoruz. Bu derz dolgusu diye kullandığım malzeme benim efektlerde kullandığımız rölyef pasta diye de geçen. Bunu farklı farklı evde yapma teknikleri de var. Daha sonra onları da size gösteririm. Bu hazır almıştım ben daha önce. Elimde vardı. Onu kullanıyorum. Yani bu oldukça güzel oluyor bu malzemeler. Parkelerin arasındaki boşlukları tamamen kapatıyor ve muntazam bir görüntü sağlıyor. Benim çubuklarım, çıtalarım biraz ince olduğu için burada birazcık tabii ayrılmalar oldu. Yani hani çıta çok mukavemetli olmadığı için ama o da yani ben vintage çalıştığım için genelde tarzını biraz daha böyle doğal gösterdi. Çok da önemli değil. Öyle o kadar detaya takılmıyorum. Yani hani orada eskitme bir hava verdi. Çok da önemli. Yani muntazam böyle anlamında bitişik bir çizgi şeklinde durmadı. Ama siz eğer daha kalın çıta kullanırsanız onu daha az yaşayacaksınız, emin olabilirsiniz. Bu şekilde bu derzi iyice yedirdikten, sürdükten sonra üzerinden geçeceğim ki yani iyice spatula ile bastırarak zaten aralara girmesini sağlıyorum. Daha sonra peçete yardımıyla da tamamen içine girmesini sağlayacağım. Boşlukları doldurmasını istiyorum çünkü. Çok fazla boşluk kalırsa hoş görünmez. Evet, bu şekilde. Bu rölyefleri nişastayla da yapabiliyorsunuz evinizde. Nişasta kullanarak tutkal ve nişastayla da yapabiliyorsunuz. Daha farklıları da var. Bir gün onunla ilgili de video çekeceğim sizin için. Bu şekilde ıslak mendille kenarlarına sıçrayanları alıyorum ve üstündeki fazlalıkları alıyorum. Siz peçeteyle de giderebilirsiniz. Çok fazla bastırmamanız gerekiyor. Aradakiler de çıkar. Yoksa hani burada biraz daha dikkatli davranmak gerekiyor.
Gördüğünüz gibi tertemiz bir görüntü ortaya çıktı. O zeminle duvarın birleşim yerindeki boşluklara da en son zaten süpürgelik anlamında kullandığımız çıta takacağım. Orada bir problem yok. Öyle bir açıklık kalmayacak. Evet, bu şekilde harika görünüyor, çok doğal görünüyor. Ama bunu bu şekilde de hani ahşap görüntüsüyle de bırakabilirsiniz. Çok hafif açık bir kahverengiyi suya damlatarak çok açık bir kahve tonu elde edip o şekilde de bırakabilirsiniz. Böyle akçaağaç tonlarında da bırakabilirsiniz. Bence bu rengi de oldukça güzel. Ama ben kahve tonlarında uygulama yapmayı düşünüyorum bu projemde. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Gerçekten bir parke oldu. Evet. Kenarlarına da çıtasını döndüm. En son dışarıda kalan kısımlarına gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde şimdi ilk kat boyamı yapıyorum. Beyaz uygulamak istedim ilk kata. Beyazla önce bir yüzeyi oturtmak, zemini oturtmak istedim. Onun için beyaz boyayı tercih ettim. Dediğim gibi siz hangi rengi istiyorsanız kullanabilirsiniz. Gri tonlarında, eskitme tonlarında, kahverengi tonlarında ya da beyaz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Şimdi burada kahverengiyle devam edeceğim. Ben kahverengi istediğimi söylemiştim. Burada dokuları ortaya çıkarmak için farklı farklı boyama teknikleri kullanmak gerekiyor. Bazen aralarda çizgi şeklinde kalsın istiyorsanız boyayı sürdüğünüzde üzerindeki fazlalığı aldığınızda sadece çizgilerin içerisine girmiş hali kalıyor. Yani mutlaka bir silmeniz gerekiyor. Bu arada dikkatinizi çektiyse ben çerçeveleri, çıtaları taktım. Diğer kenarına uyguladığım ince çıtaları gri tonlarda kullandım. Gri'nin bir tonu. Bu şekilde oldukça şık oldu. Ve süpürgeliğimi de yaptım. Aslında süpürgeliği de yine biraz erken taktım. Zemini tamamen renk yani boyama işlemini bitirdikten sonra taksaydım çok daha rahat olabilirdi. Tek tek o süpürgeliğe bulaşmaması için özellikle çaba sarf ediyorum şu an. Bazı sıralamalar önemli tabii şeyleri yaparken ama o görüntü beni rahatsız ettiği için bir de çıtayı taktıktan sonra iyice yerleştirmek istedim süpürgeliği. Az önceki bahsettiğim olay buydu. Yani çizgilerde kalsın istiyorsanız ben de kahverengiyi çok açık kullandığım için çizgilerde de kalmıyor bu şekilde. Bir de ıslak mendille değil ben burada ıslak mendille sildiğim için fazla gitti. Fazla çıkardım. O yüzden siz hani peçeteyle de silebilirsiniz. Mesela beyazın üzerine bu şekilde gri antrasit tonlarında da kullanıp o ara derzleri bu şekilde bir görüntü de yakalayabilirsiniz. Ben kahverengi kullandım. Ama dediğim gibi fazlaca sildiğim için ya da bazı yerler çok daha yapışık olduğu için ders fazlaca doldurduğu için o aralarda boşluklar kalmadığından oralarda çizgiler oluşamıyor. Çok da önemli değil. Zaten üzerine başka renkler de gideceğim için ben hani daha birçok renkle koyulu açıklı tonlamalar elde etmek istiyorum. Hani doğal bir görüntü elde etmek istiyorum. Tek bir renkle çıkmak istemiyorum bu çalışmadan. O yüzden farklı farklı şeyler deniyorum. Ya boyama yaparken korkmayın. Hani hepsinin bir çözümü var. Renklerin birbirine karışması çok da sıkıntı değil aslında. Yani hani hoşlanmadığınız şeyleri düzeltebilirsiniz. Başka renkler uygulayabilirsiniz. Baktınız hiç olmuyor tamamen siyaha dönüp sonra üzerinden beyazla, antrasitle şeyle geçebilirsiniz kapatmak için. Yani çok fazla seçenek var. O yüzden hani deneyerek, koyulaştırarak, açarak, beğenmediğiniz yerde daha farklı şeyler uygulayarak istediğiniz tonu yakalayabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Evet ben mesela burada şimdi biraz da bakırlar işledim araya. Dediğim gibi hani biraz böyle tonlarda şey yakalamak istediğim için, e, doğallık yakalamak istediğim için farklı tonlar da girmek istiyorum aralara. Koyu kahverengi uyguladığım yerler de oldu. Bakır tonlar uyguladığım yerler de oldu.
Doku katıyorum. Tamamen amacım bu. En çok uğraştığım kısım mesela boyama kısmı oldu. Döşemeden sonra boyama kısmı oldu. Çünkü hani görüntüyü olabildiğince güzel yakalamaya çalıştığım için. Son olarak verniğimizi sürüyoruz ve projemizi tamamlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Görüşmek üzere.